Merhabalar. Bir haftayı daha yine hayli yoğun bir gündemle ardımızda bıraktık. Salgınla mücadele sürerken 12 Haziran'dan bu yana günlük hasta sayısı 1000'in altına hiç inmedi. Yoğun bakım ihtiyacı da her gün bir önceki güne göre artarak neredeyse 2 katına ulaşmış durumda. İktidar yine de normalleşme adımlarından vazgeçmiyor. Yetkililer ise her fırsatta kişisel koruyucu önlemlere uyulmasını salık veriyor. Yani pandemiyle mücadelede sorumluluk hasta olanın kendisinde. Öte yandan iktidar tüm tepkilere rağmen baroları hedef alan düzenlemeyi meclisten jet hızıyla geçirmek derdinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu haftaki hedefine çevreciler de girdi. Her hafta olduğu gibi yine ülkenin ifade özgürlüğü gündemini sizler için derledik. İşte geçtiğimiz haftanın öne çıkan başlıkları. The law draft on multiple bar associations has passed the Justice Commission of the Parliament despite the objections of oppositional parties. The People's Democratic Party described the law draft as the ruling party's operation for systemization in the judiciary. E-Party, on the other hand, indicated that the law draft isn't democratic and neither brings justice in representation. The Republican People's Party stated in the dissenting opinion, gaps in the judiciary system, principle of the state of law and democracy, which will be hard to mend, will be so great that they can't be compensated only by saying, "We were deceived." Lawyers who are against the regulation that predicts multiple bar associations carried their protest to courthouses all around the country. Haftalardır bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Haftalardır baroların bölünmesinin, parçalanmasının bu ülkeye ne kadar büyük bir zarar vereceğini anlatmaya çalışıyoruz. Kendi şehrimize, başkente sokulmadık. Saatlerce bekletildik, karda, çamurda, yağmurda. Yılmadık. Şunu anlatmaya çalıştık. Bize bir şey yapmıyorsunuz. Yurttaşın en temel hak ve özgürlüklerini kısıtlıyorsunuz. Toplumun bütün kesimleri bu yasaya karşı. Bu yasayı isteyen, bu yasanın altını gerekçesiyle doldurabilen kimse yok. Bu cübbenin bir anlamı var. Bu cübbenin üzerindeki her rengin simgesel anlamları var. Cebinin olmaması bu mesleğin bir kamu hizmeti olduğunu gösterir. İliğinin ve düğmesinin olmaması ise bağımsızlığını sembolize eder. Şimdi cübbemize düğme dikmek istiyorlar. Cübbemize düğme dikmek istiyorlar. Ama onlar istesinler, biz bağımsız savunmanın temsilcileri olarak bu düğmeleri cübbemize dikmeyeceğiz. Immediately afterwards, the draft started to be debated in the General Council. Bar associations arrived at the capital city once again and restarted their watch at the Kula Park in Ankara. The park was taken under police blockade based on a governorate decree. The police didn't let anyone inside the park, including the lawyers, as they prevented journalists from going near the Bar Association chairman. Programımız yayına hazırlanırken 50'den fazla baro başkanı başkentte yine polis ablukasında sabahlamış, mecliste görüşmeleri süren teklifin ilk 12 maddesini içeren birinci bölümü de kabul edilmişti. Öte yandan ülkenin dört bir yanından avukatlar da başkentin yollarındaydı. Söz konusu teklif, avukatlık mesleğinin sorunlarının hiçbirine çözüm üretmediği gibi, adaletin sağlanması konusunda savunmanın daha etkili olması için hiçbir hükümde içermiyor. Tek amaç baroları bölerek iktidar yanlısı barolar yaratmak, muhalif baroları etkisizleştirmek. Sakarya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği iş cinayetini ve ortaya çıkan ihmaller zincirini araştırmaya bile gerek görmeyen meclis, Erdoğan'ın talimatıyla getirilen bu düzenlemeyi yasalaştırmak için sabahlara kadar çalışıyor. Meclisin bu çalışma temposu gözümüzü yaşartırken Türk tipi başkanlık sistemi de 2. yılını doldurdu. Ortaya çıkan tablo yasama organının ne kadar işlev kazandığını da ortaya koydu. 2 years have passed since the presidential government system was enacted and President Recep Tayyip Erdogan started his work with an oath on July 9th, 2018. During this period, the parliament debated 1493 clauses, most of which were in the Omnibus Bill, and enacted 104 law drafts. President Erdogan, on the other hand, enacted 64 decrees and 2,229 law articles alone.
In the meantime, it would be wrong to think that the regulations debated at the Parliament are being prepared by Parliament members for their being shaped by bureaucrats or directly by the presidential palace. The only function of the legislative body is to raise hands in the voting. Constitutional lawyer and Republican People's Party Istanbul Parliament member Professor Dr. Ibrahim Kabolu defines this system as monocracy, which is the governing of one person. Whatever that person says happens. He orders and the parliament members and ministers act with that order, he said. Başkanlık sistemiyle birlikte yüksek yargıya ilişkin atamalarda Cumhurbaşkanı'nın ağırlığının arttırılmasıyla tıpkı meclis gibi yargıda Erdoğan'ın güdümüne girdi. Nitekim Demirtaş ve Kavala örnekleri Türkiye'deki hukuksuzluğu açıkça anlatıyor. Erdoğan'ın istemediği hiçbir karar alınamıyor. Hakim ve savcıların atamalarında AKP'ye veya MHP'ye yakınlık kriteri işliyor. Öte yandan Türk tipi başkan her fırsatta kendisi gibi düşünmeyenleri de hedef almakta. Bu haftaki hedefinde ekolojik talana karşı doğayı savunanlar vardı. Çevrecilik ve benzeri kisveler altında koparılan yaygarıların amacı bu yatırımları sekteye uğratarak Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılığa mahkum etmektir. Fırsatçıların olduğu bu yaygaraları dikkate almadık, almayacağız. Gelelim haftanın diğer öne çıkan başlıklarına. Soruşturmalar, yasaklar, davalar, gözaltılar yine eksik olmadı. The Radio and Television Supreme Council started a process of critique for cancellation of broadcasting licenses and continues to black out oppositional channel screens. Council member from the Republican People's Party İlhan Taşçı stated that there are successive reports prepared one after another after Erdogan's expression, "There is a virus in the media." Taşçı further stated that a team in the palace is tracking the broadcasts. Replying to Taşçı, Radio and Television Supreme Council Chairman Ebubekir Şahin stated, "We come from an understanding that takes it a value to act within the frames of the law. As the Radio and Television Supreme Council, we don't track any organization specifically." However, according to the report prepared by Transparency International, 69% of all penalties issued by the Radio and Television Supreme Council were against oppositional channels such as Halk TV, Tele 1, Fox TV, and KRT TV. 73% of all broadcast blackouts were against Halk TV, Tele 1, Fox, and KRT TV as well. A lawsuit was filed against artists Metin Akpınar and Müjdat Gezen with imprisonment claims for up to 4 years and 8 months each due to publicly insulting the president. The artists were targeted by Erdogan and an investigation was opened against them after the opinions they expressed in a show they attended as guests on Halk TV on December 21st. Appealing the sentence issued against his client, who protested Erdogan based on insulting a public officer, lawyer Özgür Urfa was convicted due to insulting the president. The lawsuit was filed following the complaint of the Ministry of Justice on the appeal letter. Istanbul 4th Assize Court sentenced Urfa to 10 months of imprisonment and didn't defer the announcement of the verdict due to the defendant's lack of remorse during the prosecution. A lawsuit was filed against writer Ersan Pekin's book, This Woman's Ate Me Up, due to the obscenity. The book depicted a fictional story of a nymphomaniac protagonist and had previously been declared inappropriate with the application of the Ministry of Family, Labor and Social Services, being shelved with an inscription of being over 18. The first hearing of the lawsuit filed with an imprisonment claim for up to 3 years will be held at Istanbul Anatolian Second Criminal Court of First Instance on September 22nd. 13-year-old Fatma El Arslan, who was killed during the curfew declared in 2016 in Şırnak, was considered an illegal organization member in accordance with secret witness statements. And the investigation started on her death, Şırnak Public Prosecutor's Office issued a verdict of non-prosecution. The prosecutor's office claimed that the 13-year-old conducted an armed organization with the demand of self-administration, stating that she participated in the clashes against security forces and was killed by security forces as she was conducting the armed activity against the security forces, and it was evaluated that the security forces have fulfilled a lawful order that they received from an authorized body. İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı ile birlikte aylık olarak düzenlediğimiz video konferanslarla ülkede yaşanan ifade özgürlüğü ihlallerini kayıt altına almayı da sürdürüyoruz.
İşte Haziran ayında yaşananlar. Maalesef olumlu anlamda büyük bir değişim yaşanmadı. Bu süreçte kolluk müdahalesi ve idari yasaklar bakımından yurttaşların geçmişteki anmalar, geçmişte yaşanan acılarla ilgili anmaları gerçekleştirmek istediğinde karşılaştıkları ya da KHK ile işten atılmalarını protesto eden 1300 günden fazla süredir protesto eden kamu emekçilerinin etkinlikleri veya halihazırda çalışırken çalışma yaşamına dair ihlallerle karşılaşanlara yönelik etkinliklerin, milletvekillerinin, gazetecilerin ve köylülerin etkinliklerinin yasaklandığı, kolluğun buna müdahale ettiğini, bu çerçevede insanların fiziksel şiddete maruz kaldığı ve bu fiziksel şiddetin işkence kötü muamele yasağını ihlal eder düzeye vardığını, bu noktada yaşananların barolarda da olduğu gibi yasaklandığını ve bunlara müdahale edildiğini görüyoruz. Uzun zamandır sokaklarda etkinlik için izinler verilmiyordu. Bu rutin yasaklamalar dışında bir de koronavirüs, COVID-19 salgını sebebiyle alınan tedbirlerin de dahil edildiğini, bu şekilde gerekçelendirildiğini görmekteyiz. Birçok şehirde COVID-19 sebebiyle Hıfzı Sıha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda yasaklamaların yapıldığını biliyoruz. Onun dışında rutin olan yasaklamaların da devam ettiğini görüyoruz. HDP'nin yapmak istediği yürüyüşle ilgili Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli valilikleri yasaklama kararı, sınırlandırma ya da kısıtlama kararı aldı ve onlara gerekçe gösterdi. Genelde de bunlar gerekçe gösterildi. Yani COVID-19 salgınının gerekçeleriyle düşünce ve ifade özgürlüğü önünde engeller hep devam etti. Bu son ayda, özellikle son aylarda çok yoğun gözaltılar, tutuklamalar gerçekleşti. Özellikle dernek baskınları ve dernek yöneticileri alındı. Bu anlamda açılan soruşturma çok fazla. Bu yüzden Diyarbakır'da çok fazla zaten işkence vakaları da artmış durumda ev baskınları sırasında. Ankara ve civar illerinde tehdit vakalarının arttığını görüyoruz. Örneğin Adana'da Seyhan ilçesinde TEM şubesinde gözaltına alınan 2 kişiyi yaptıklarınıza dikkat edin, aksi takdirde buradan kolay çıkamazsınız bir dahaki sefere denildiğini veya 3 Haziran'da Zonguldak'taki Kozlu Belediye Başkanı'nın hakkında haber yapanlarla ilgili adalet gereğini yapmazsa ben yapacağım. Herkes gereğini yapacağım için herkes dikkat etsin kendisine. Kimse rahat dolaşamayacak dediğini görüyoruz. Ne güzel aktardılar. Her şeyiyle full ihlal şeklinde yaşanmış. HDP'nin demokrasi yürüyüşüyle beraber hemen yürüyüş başladığı andan itibaren 13 il hızlı bir şekilde en az 3 gün kimisi süre belirtmeyen ama ortalama 15 gün olmak üzere her türlü eylem ve etkinlik yasa kararı aldı bu valilikler ve 13 valilik aldı ve sonraki ilavelerle bu sayı 17'ye kadar çıktı. İkinci bir öne çıkan konu da baroların eylemlerine yönelik kısıtlamalar, keyfi engellemeler. Zihniyeti çok iyi açıklayan bir şey gözlemledik orada. Kolluk amiri sürekli anons yapıyor. Yasa dışı iş yapıyorsunuz diyor. Ama sizin önce izin almanız gerekiyor. İzin almadığınız için bu yasak bir eylemdir, yapamazsınız. Anayasa toplanma ve gösteri özgürlüğünü güvence altına almıştır. Herkes izin almaksızın toplanma ve gösteri özgürlüğünü gerçekleştirebilir diyorlar. Ama biz biliyoruz ki 2. paragrafta işte milli güvenlik, genel ahlakı korumak, işte başkalarının haklarını gözetmek gibi kısıtlayıcı şeyler de gelir. Ama ilk madde çok açıktır ve kolluk kuvveti bu işi en iyi bilen avukatlara, bu işin teminatı olan savunmaya siz izin almak zorundaydınız, niye izin almadan bu yürüyüşü yapıyorsunuz diye tam bir yüzsüzlükle, arsızlıkla, pervasızlıkla söyleyebiliyor. Bu anekdot da aslında toplanma, gösteri özgürlüğü başta olmak üzere tabii ki düşünce ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ki bunlar birbiriyle ilgili bağlantılı özgürlükler. Bu siyasal iktidar ve tabii ki onun icracıları olan kolluk güçleri tarafından
nasıl keyfi bir şekilde yasaklandığını gösteriyor. Yönetenlerin COVID-19'u yasaklama gerekçesi olarak kullandığını gösteriyor bize. Herkesin normalleştiği bir ortamda işine gelmeyen durumları yasaklamak bir fırsatçılıktır. Bu yasaklamalarla insan hakları tamamen askıya alınmaya başlandı. Eğer amaç gerçekten bulaşıyı engellemekse yapılması gereken bu yönlü, yani bulaşın yok edilmesi yönlü uygulamalar olmalıyken sadece açıklamaları yasaklamak bulaşıyı kullanmaktır. Video konferansın tamamına YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Böylelikle bir programımızın daha sonuna geliyoruz. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.